Age of Empires Mobile'ın yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere arada bir böyle komplarımızı paylaşabiliyoruz. Şimdi mesela karşımızda Pirus, Charlemagne ve Zhuge var. Bunların üçü en mükemmel komp mu? Hayır. İmzaya göre değişiyor, yüzüğe göre değişiyor. Atıyorum Zhuge yerine Theodora kullanan vardır ki kullanmayın. Örnek veriyorum, bu şekilde çeşitlilikler olabilir. Her kahramanı her kompla bir kombinasyon şeklinde sokabilirsiniz ama mantıklı olacak şekilde. Şimdi ben sizlere ufakça bu komptaki özellikleri anlatayım. Eğer sizin kafanıza uyarsa bu kompu kullanırsınız, uymazsa yorumlarda diyebilirsiniz ki şu da var, bu da var, bunu da ekleyebilirsiniz diyeceğim. Şimdi kısaca bahsetmek gerekirse Pyrrhus tekli hedefe çok yüksek hasarlar atabiliyor, strateji olarak vurabiliyor. Şimdi içine girip detaylı şekilde de bakacağız ama ana komutan becerisinde şöyle yüksek bir hasar var. Ramses olayını çok karıştırmayacağım. Ramses'i zaten paylaşmıştık. Ben her zaman Ramses'ciyim ama Pyrrhus da bu konuda az değil arkadaşlar. Tekli hedefe özellikle çok yüksek vuruşlar yapması, zaten kendini tetiklemesi, ekstra Shalom'la tetiklemeye destek vermesi ve ekstra yenilemesiyle beraber Zhuge hasar azaltmasıyla ve ekstra yine destekleriyle rağmen ve kendi özel temel niteliklerinin bir çarpı birini ekstra Pyrrhus'a aktararak ana komutana aktardığı için bir de onun özelliklerini daha da arşa çıkarmasıyla beraber bu komuta farklı şeyler olabiliyor. Şimdi Pyrrhus'a girdiğimiz zaman arkadaşlar yüzükler fazlalaştı artık. Yüzükler fazlalaştığı için de şöyle bir şey yapabiliriz. Sallıyorum, bir yüzük şu an buna uyuyor mu? Şu an random girdim bu arada hesaba, bakıyorum. Yükleme haline girer, 3 saniye sonra düşman birine ağır strateji hasarı verir. Gayet güzel. Niye? Zaten Pyrrhus ağır strateji hasarları vermesiyle ünlü. Ana komutan becerisinde de sürekli ağır strateji hasarları veriyor. Bu da ekstrası bir imza becerisi gibi, aslında bir ana komutan becerisi gibi bir tane daha veriyor. Beceri hasarına %10,8 etki ediyor. Birlik saldırısına 13,5, birlik savunmasına 10,8, daha ne olsun. Beceri olabilir, kumandan desteği olabilir, bir sürü özellik olabilir burada. Fakat bu yüzük yakışıyor mu? Tabii ki yakışıyor arkadaşlar. Geldiğimiz zaman burada imza becerilerinde hani detaylı şekilde neye bakabiliriz? Ana komutan düşman bile strateji hasarı verir. Etkileştirme ihtimalini 35, hasarını ise imza becerisi başarılı etkileşirse bir daha tetikleyebiliyor. Bunu da söylüyor. Diyor ki attıktan sonra belli bir ihtimalle tekrardan tetikleyebilir ve bu 4 kereye kadardı yanlış değilsem. Ya da imzasındaydı o. Daha sonrasında geldik. Düşman birine strateji hasarı verir. Bu beceri etkinleşti %35 ihtimali bir kez daha etkinleşir. Az önce bahsettiğimiz konu, her iki etkinleştirmede stratejisini 6 saniyede bir de 30 arttırıyor. Orada Zhuge da zaten arttırıyordu stratejisini bunun temel nitelikleriyle beraber. Buradan da bir arttı. Sefer falanjı diye bir imza becerimiz vardı. İmza aktif becerisi ihtimal %2 arttırır. Çok minimal, çok düşük. Her imza aktif becerisi etkinleştiğinde imza aktif becerisi hasarı şu kadar artar. İşte en fazla 6 kez birikir. Çok önemli değil. Birikmesi avantaj ama savaş yavaş sürerse eğer biraz avantaja dönüşebilir. Seferberlik sırasında imza aktif becerisi hasarı fazladan %10 artıyor. Bu da seferberliğe de etki eden komutanlardan bir tanesi zaten. Stratejisinin işte bunu zaten biliyoruz abi. Bunu Ramses'e de olmazsa olmaz kullandığımız bir imza, ezbere biliyoruz. Karma strateji hasarını %30, imza aktif beceri etkileşme ihtimalini %15 arttırır. Zaten pasif her zaman gerçekleşebiliyor. Şimdi daha sonrasında geldiğimiz zaman bizim Shalman'ımız artık ezbere bildiğimiz bir komutan Shalman. Shalman'ın hepsinde yanına koyduğumuz hem birim yenileyici hem de ana komutanın imzasını sürekli tetikleten bir kahraman. Buna detaya girmeye gerek var mı diye çok da şey değilim. Ha, buna sakin su verilmiş. Sakin su çok benim için uygun değil bu kahramana. Neden? Çünkü sakin suda arkadaş savaşa girdikten sonra ilk 18 saniye boyunca bildiğin aldığı hasarı şu kadar azaltır. Tamam, 30,28. Şimdi bu tür yüzükler, sakin su gibi yüzükler hasar vermeyen komutanlara verirseniz arada bir hasar atan, Shalman da hasar vurabiliyor strateji hasarını. Ona gelip de hasarına destek olacak bir yüzük verirseniz tabii ki daha iyi olur. Ama atıyorum hasar çıkartmıyor. Biz sallıyorum Konstantin. Konstantin hasar çıktısı olmadığı için bu yüzüğü ona veriyorsun. Zaten hasar çıkartanlar da hasar atan komutanlara. Burada şimdi pasif etkileri nedir? Birlik beceri hasarını azaltması, birlik savunması ve birlik canı arkadaşlar. Geldi altta da gördüğünüz gibi zaten destekler de var. Mesela burada var. Göksel kıvılcım var. Bak. Göksel kıvılcım da diyor ki, şimdi buradaki şeylere her zaman bakmayın arkadaşlar. Buraya çok koyduğunuz zaman işte baktığınız zaman bazen hatalı oluyor. Hatta biz bir ara bildirmiştik bazı yüzüklerin hatalı olduğunu. Bu olacak demiyorum bu arada. En yüksek kudrete sahip, mesela kudret dedi geçtik abi. Kudret dedi geçtik. Bizim efsanevi yüzüklerimiz nerede? Bak şimdi. Kavurucu alev olmaz.
Yani illa gidip efsanevi yüzük vermenize de gerek yok. Buna karga da verebilirsiniz, yılan da verebilirsiniz. Stratejisini arttıran şeyler de verebilirsiniz. Evet, buraya Şahin verilmiş. Zaten Şahin de bildiğiniz üzere destek yüzüğü, en çok da yakışan komutanlardan bir tanesi Fatih Sultan Mehmet'ti. Çünkü bir imzası da bu yüzüğe çok benziyordu. Şimdi bu kahramanımız da zaten kendi içinde hani kompa bir yenileme sağlayabiliyor, bir hasar azaltma sağlayabiliyor ve bir hasar azaltma sağlayabiliyor. Bununla beraber de kompa destek, sağlamlık ve hızlı yenileme avantajlarını sağlıyor. Tekrardan tetikleme yapabiliyor mu? Tabii ki tetikleme de yapabiliyor. Mesela temel niteliklerini 1/1 oranda aktarıyor. Ne kadar nitelikleri yüksekse o kadar fazla aktarır arkadaşlar. İşte tüm konuşulanların bilinen %0.30 kadarına denk alınan kudret beceri hasarı doğrudan azaltır. Kumandanın imza aktif becerisi hasarını arttırır ve %50 ihtimalle birimlerini yeniler. Burada imzaya geldiğimiz zaman 9 saniye boyunca kumandanın imza aktif becerisi hasarını %30 ve etkileşme ihtimali %10 arttırır. %15 sonrası savaş bitene kadar hasar bonusu %15 ve etkileşme ihtimali bonusu da %5 olarak düşer. %5, tamam mı? Burada da kahramanın birim yenilemesinin ardından birliğin aldığı hasarı 3 saniye %20 azaltır. Yani kendisi bir hasar azaltma sağlıyor. Sonrasında imzasıyla beraber de huzurlu sığınakla beraber de arkadaşlar bir daha düşürüyor burada gördüğünüz gibi. Ee, O yüzden yani biraz ekibe tanklık sağlıyor aslında. Asıl hasar atışını burada Pirus'umuz sağlıyor. Daha sonrasında Shalman'ımız da buna hem biraz destek oluyor ona, hem de hasara ufaktan bir destek sağlamış oluyor. O yüzden önerim arkadaşlar, Pirus'a hasar atıcı, stratejisini arttıran, stratejiyle saldırı yaptıran yüzükleri koyabilirsiniz. Shalman'a tavsiyem şudur. Sakin suyu gerekirse Zuklyank'a verelim ama Shalman'a biraz strateji arttıran şeyler verebilirsiniz. Ama yine söylüyorum, benim kompum biraz daha tank olsun, daha fazla dayansın diyorsanız yine verebilirsiniz. Fakat sakin suyu ben genel manada çok sevdiğim bir yüzük. Özellikle defans konusunda inanılmaz sevdiğim bir yüzük. Ama hasar atmayan komutanlara daha çok yakışıyor. Burada Shalman'ımız %29 ihtimal aşağıdaki bilmem neleri sağlar. Cart curt yapar. Şurada imzasını görüyorsun. Strateji hasarı veriyor. Sonrasında yeniliyor. Burada da düşmana birliğine kudret hasarı veriyor falan fistan. Aşırı bir katkı sağlıyor mu? Sağlamıyor arkadaşlar. Yani öyle inanılmaz Pyrrhus gibi vuracak ya da Shalman gibi şey gibi Ramses gibi vuracak dersem yalan olur. Yarı yarıya bir adam destek ve ufaktan da bir hasara destek oluyor ama bunu şimdi sakin suyu koyduk, tamamıyla bu yanlıştır, Allah belanızı versin demiyorum. Koyabilirsiniz ama benim tavsiyem yarı yarıya götürmeniz yine bu kahramanı. Ama yine altını çiziyorum, çok tekrara düşmek istemiyorum. Defansife de çekebilirsiniz. Atağa da çekebilirsiniz. İki tarafa da gider ama defansif yönü biraz daha 65-70 civarlarında. Bundan yana da haberiniz olsun. Bu tam defansif. Bu %65-70 defansif. Bu zaten full atak bir adam. O yüzden buna göre değerlendirebilirsiniz. Yine de aklınızda takılan bir soru varsa bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ama videoya da like atarsanız ve yorum atarsanız, abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.